Merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Eğer beni ilk kez bu videoyla izliyorsanız ben Peri. İtalya'da master yapıyorum ve buradaki günlerimi, hayatımı YouTube'da paylaşıyorum. Türkiye'den yeni gelen arkadaşlarla tanıştık. Lisansa yeni gelen insanlar ve bizden yaklaşık bir 10 yaş kadar küçük oldukları için zaten abla diyorlar sağ olsunlar. Hani alışkın değilim, burada ilk kez böyle bir şey yaşadığımız için değişik geliyor. Sağ olsunlar kanalımı izliyorlarmış, takip ediyorlarmış. Çok mutlu oldum. Bir de yolda yürürken bir adam dedi ki Türkçe mi konuşuyorsunuz? İngilizce söylüyor bunu ve İtalyan görünümlü biri de değildi. Daha böyle Alman görünümlü biriydi bence. Nereden geliyorsunuz dedi. Dedik Türkiye. Dedi ki adam ben 8 ay Türkiye'de yaşadım. Konya'da yaşadım. İtalyanmış kendisi. Tıp okuyormuş. Burada tıp son sınıfmış. Ve böyle bir değişim programıyla Erasmus değil ama o tarz bir değişim programıyla 8 ay Konya'da yaşamış. Ve yani onun için çok ilginç bir deneyim olduğuna eminim. Türkçe kelimeler öğrenmiş. Türkçe tabirler öğrenmiş. Ayaküstü konuştuk ama çok komikti. Yani bugün dümdüz yürürken biraz normal günün dışında şeyler oldu benim için. Ben de bayağıdır resmen sokaklara çıkmıyordum yani. Dışarı çok çıkmıyordum. Kütüphane, ev, yemekhane üçlüsü arasındaydım. Sınavlarım vardı çünkü bu hafta 2 tane sınava girdim. Dün son sınavımı da geçtim. Şu anda artık çok şükür Allah'ıma bütün sınavlarım bitti. İnanamıyorum hala. Hiçbir sınavım kalmadı şu anda. Teze odaklanacağım. Sadece teze başlayacağım. Daha doğrusu teze başlamadım. Bir de İngilizce C1 yeterlilik vermem gerekli. Bir de belki arada ona da çalışırım. Ama sınavlarım bitti yani. Bu benim için çok önemli bir şey. Çok büyük bir şey. Çünkü yüksek lisans İtalya'da 2 yıl ama şu an benim 3. yılım. Burs 2,5 yıl boyunca veriliyor. O yüzden herkes 2,5 yıla uzatıyor zaten. Herkes uzatıyor burada. Yani ben burada olup uzatmayını görmedim. Hatta genelde insanlar 4 yıla rahat uzatıyorlar. 5 yıla uzatan falan bile olabiliyor. Ben o kadar uzatmayı düşünmüyorum. Ya burada sınavları bitirmek büyük bir iş. Çünkü gerçekten ders yükü, sınav yükü çok fazla. Türkiye'deki sistemden biraz farklı burada master. Türkiye'de benim bildiğim, en azından psikoloji bölümleri adına bildiğim, ben psikoloji mezunuyum Türkiye'de. O yüzden daha çok konuşurken onları bildiğim için o alana yönelik konuşuyor olabilirim. Belki farklı diğer alanlarda daha farklıdır. Psikoloji yüksek lisanslarında özellikle daha çok ya da diğer bölümlerde de bence yani çoğunlukla İlk sene dersler oluyor ama ikinci sene ders sayısı çok az oluyor ve teze odaklanılıyor artık ve 2 senede bitiyor genelde yüksek lisans yani benim gördüğüm kadarıyla. Derslerde de genelde böyle sunum gibi şeyler oluyor. Burada yüksek lisans tamamen lisansın devamı olarak görülüyor. Zaten Türkiye'de de tabii ki de o şekilde, tabii ki devamı. Ama burada programın içeriği tamamen devamı olacak şekilde lisansın. Çünkü İtalya'da ve birçok Avrupa ülkesinde lisans 3 yıl. O yüzden insanlar lisansın üstüne genelde 2 yılda yüksek lisans okuyorlar ve 5 yılda hem lisans hem yüksek lisans okumuş oluyorlar. Türkiye'de zaten lisans, üniversite okumak tek başına 4 yıl. Bir de ben bölüm İngilizce olduğu için 1 yıl İngilizce hazırlık okumuştum 5 yıl. Yani ben 5 yılda sadece lisans okumuştum. İnsanlar burada 5 yılda lisans artı yüksek lisans okuyorlar. Buradaki yüksek lisans programlarının içeriği aynen lisans gibi. Çok yoğun bir ders programı var. O yüzden doğal olarak sınavlar da yoğun. İlk sene ve ikinci sene çok fazla ders var. Yani ikinci sene tez yazma imkanı yok neredeyse benim bölümüm için. Benim buradaki arkadaşlarımın farklı bölümleri için de böyleydi. İkinci sene o kadar çok ders var ki teze başlamak ya da başladıysan da bitirmek pek mümkün değil açıkçası. Bir de önceki videolarımda bahsettim. Hatta buraya linkini koyayım. İtalya'da sınav sisteminden detaylı olarak bahsettiğim bir videom var. Eğer merak ediyorsanız onu izleyebilirsiniz. Burada bölümden bölüme değişmekle beraber sınav sistemi sözlü. Oral exam'ler oluyor. Yani bazı bölümlerde bazen sunum, bazen yazılı sınav ya da mühendislik bölümlerinde genelde proje artı sözlü sınav şeklinde oluyor ama benim bölümüm için bütün derslerimin sınavları sözlüydü. Yani ders için vize, final gibi ayrım yok. Sadece bir kere hocanın ofisine gidiyorsun. Yaklaşık yarım saat boyunca hoca sana sorular soruyor ve cevap veriyorsun. Ve elinde tabii ki de herhangi bir kaynak, not kağıdı, sunum bir şey olmuyor. Tamamen zihninden cevap vermek zorundasın. Ve bu beni çok zorlayan bir sistemdi. Yani hocanın karşısına gidiyorsun. Hoca sana soru soruyor ve o sırada hatırlayıp onu cevaplandırman gerekli. Benim için
için gerçekten çok yorucu bir sınav sistemiydi. Hiç alışkın olduğum bir şey değil. Türkiye'de zaten böyle bir sistem yok. Ve ben yaklaşık 15 ders kadar ders aldım. Hepsinin sınavını da bu şekilde verdim. O yüzden şu an sınavlarımın bitmiş olması benim için üstümden çok çok büyük bir yükün kalkması demek. Genelde insanlar böyle dersi değil tezi dert eder ya yüksek lisansta Türkiye'de. İşte benim için burada tam tersi oldu. Çünkü ders yükü, sınav yükü çok fazlaydı. Tezi şu an hiç dert etmiyorum yani neredeyse. Hani süreçte nasıl olacak bilmiyorum ama sınavlar o kadar zorladı ki beni tez daha kolay geliyor şu anda gözüme. Neyse hayırlısı. Ahmet ve arkadaşlarım şu anda benim konuşmamın bitmesini bekliyorlar. Kalkıyormuşuz. O yüzden şimdilik gidiyorum. Bugün çocukları tıraş ettirmeye geldik berbere. Şimdi Ahmet tıraş oldu, sıra Oğuzhan'da. Size Oğuzhan'ın azıcık dedikodusunu yapayım. Siyana'ya geldiğimizden beri bütün berberleri benimle gezdi. Çünkü annesi olarak beni de istiyor ve bildiğiniz her yere gittik. İstasyondaki yani berber sorunu olursa bana yazın. Ben sizi yönlendireyim. Başınızda da durabilirim isterseniz. Refakatçilik de yapabilir. Evet, mesela ensesini falan aldırıyoruz. Çünkü bunlar almıyor genelde size bazı kuaför bilgileri. Yıkamıyorlar da. Evet ama burası yıkıyor işte son yer. İyi bari. Fiyatı da iyi buranın değil mi? Evet. Ne kadar olacaklar şimdi? Sanırım Oldu. 20 civarı olacak. Yok çok iyi değilmiş. Ya o iyi değil ama yani 25'ten falan iyi bir de aynı kesiyorlar. Ahmet'in normalde olduğu yerler 25'ti. Ona göre iyi yani yine 20. Evet. Fena değil. Yorumlara yazarız ders olduğunu ya da bizle iletişim kurun. Siyana berber için öyküyle iletişime Evet, saçını kestirmek ya da kendini bu konuda güvenli hissetmek isteyen varsa bana yazsın. Çünkü ben buraya psikolojik destek olarak geliyorum her seferinde Osman'ın yanına. Öyle. Çok iyi. Bana da bak Ahmet. Bugün yeni gelenlere hoş geldin partisi gibi bir şeye gittik. Ama çok sıkıcıydı. O yüzden yani hiç durmadık. Sadece bedava yemek yedik. Ve sonra dışarı da çıkmış olduk. Yani parti için biz de Ahmet'le eve de dönmek istemedik hemen. O kadar dışarı çıkmıştık çünkü. Ya parti dediğimde bugün canlı müzik var. Ve insanlar da yemek yiyordu. Hani bu. Yani çok sıkıcıydı. Hiçbir şey yoktu. O yüzden biz sonra Öykü ile Emine oda arkadaşı onların odasına çaya davet ettiler bizi. Hür iradeleriyle tamamen gülüşe bak suçlu kendini biliyor ve gülüyor. Ahmet zorla resmen Türk kahvesi yaptırdı kendine. Sağ olsun kızlar da çok güzel yaptı. Burada Türk kahvesi kıymetli yani espresso, cappuccino içiyoruz her gün. Şimdi bizim evde şeyimiz de yok. Cezvemiz, kahve makinemiz falan da yok şu an. O yüzden Türk kahvesi kıymetli bir şey şu anda burada yani. Yemeğe gideceğiz şimdi. Mensa'ya 2 dakika mesafede olduğumuz için 20 dakika geç gidiyoruz. Ben gereken yere ne kadar yakınsam o kadar geç çıkıyoruz. Biz şehrin dışında San Rocco'da yaşarken herkesten önce geliyorduk. Bugün yapmamız gereken çok şey var. Ne var, neleri yapacağız bilmiyorum ama bir şeyler yapmamız gerekli. Mandalina soymayı da hiç sevmiyorum. Normalde Ahmet'e soydururum. Çünkü mandalina soyunca elim bütün gün mandalina kokuyor. Bağlayan bir yer değil. Alt geçit değil. Evet. Ben onu görünce Arayı değişemiyor ya. Merry Christmas.
Şimdi mağaza geziyoruz. Dilara'nın mezuniyeti var. Ona mezuniyet için bir şeyler bakıyoruz. Ama Siena'da şöyle bir sıkıntı var. Çok muhafazakar bir yer olduğu için burada Inditex markalar yok. Ya da McDonald's Burger gibi markalar atıyorum. Sadece şehrin dışında bir yerde var. Ki şehrin dışında Inditex markalar da yok. Buradaki merkezdeki markalar sadece İtalyan markaları, butikler, mağazalar yani. Ve öyle olduğu için de ürünler tamam çok kaliteli, kumaşı, derisi vesaire kaliteli ama fiyatı da çok yüksek oluyor. Ürün çeşidi az oluyor. Yani her butikte 3-5 ürün var. Bize çok hitap etmiyor o yüzden. Hani mesela bayağıdır geziyoruz. Hatta Ahmet pes etti, eve gitti. Ama hala bir şey bulamadık. Biz genelde bir şey almamız gerektiğinde ya yakındaki başka bir şehre gidiyoruz alışveriş yapmaya ya da online alıyoruz. Siena yani o konuda çok iyi bir yer değil. Bu mağaza durumu Siena'ya özel. Diğer şehirlerde farklı markalar ve mağazalar var. Ama yemek konusunda da böyleler. Sadece kendi yemekleri var, kendi restoranları var. Tek farklı olabilecek yer dönerciler var, işte Türk dönerciler. Ama onun dışında hani İtalyan yemeği olmayan hiçbir yemek yok. Bazen sushi restoranları oluyor. Ama böyle bir hamburgerci, ne bileyim, Türkiye'de çok fazla şey var yani. Türkiye'ye ait olmayan da çok fazla şey var. Burada gerçekten öyle bir anlayış yok. Özellikle yemek konusunda çok muhafazakarlar, çok milliyetçiler. Yani bu konuda Türkiye gerçekten o kadar iyi ki. Birçok farklı kültürden yemek var, mağaza var. İstediğin birçok şeye ulaşabiliyorsun. Ulaşma imkanı var en azından. Hani burada çok kısıtlı, çok kendi öyle bir talepleri de yok zaten. Hava artık bayağı soğudu yani. Dün bugün falan kışın geldiğini net hissediyoruz. Çok üşüdük o yüzden ve şu an hava kararmasına rağmen saat 4:30. Yani aslında geç bir saatte değil. Çok üşüdük. Yağmur da yağıyor zaten bir yandan. Ben şu an sadece bir yere oturup sıcak çikolata içmek istiyorum. Kızları sıcak çikolata içmeye ikna etmeye çalışıyorum şu anda. Years ago, white chocolate you said there was. Yes. Yes, like that with the steam. Konserden eve geldik. Bir konser olduğunu da biz akşam yemekteyken öğrendik arkadaşlarımızla. Hemen biz de rezervasyon yapalım dedik. Çünkü ücretsizmiş zaten ama yer yoktu. Yine de bir şansımızı deneyelim, gidelim dedik. Gittik işte, biletimiz yok ama hani gelmeyen olursa biz de girebilir miyiz dedik. Sonra bekleyin kapıda dediler. Kapıda beklerken tam olarak eşikte beklediğimiz için, kocaman tahta kilise kapılarının eşiğinde beklediğimiz için o kadar esiyordu ki beklerken çok üşüdüm. Ama sonra neyse ki yer vardı ve girebildik. Duomo'da şey demek, Siena'nın merkez kilisesi. Her şehrin kendi merkez kilisesine Duomo deniyor. Duomo'daydı. Klasik müzik konseriydi ve senfoni orkestrası eşliğindeydi. Ben zaten ya herhangi bir müzik senfoni orkestrası ile birlikte olduğunda çok güzel oluyor. Ben mesela normal bilinen müziklerin de senfoni orkestrası versiyonlarını çok seviyorum. O yüzden güzeldi. Müzikler benim çok bildiğim, önceden dinlediğim müzikler değildi.
Ama genel olarak güzeldi. Bugün de kızlarla mağaza gezerken Kiko'ya girdik. Bugün videoda dedim ya Siena'da sadece İtalyan markaları var diye. Kiko Allah'tan İtalyan markası ki Siena'da var. Gerçi İtalyan markası olmayan Sephora, Fransız markası o da var ama neyse orası daha pahalı. O yüzden işte Kiko'ya girdik. Şey zannettik, 3 alana 1 bedava zannettik. O yüzden 3 kişi birer ürün alıyorduk. Sonra dedik ki 2'şer ürün aldık kişi başı. Kasada fark ettik ki 3 alana 3 bedavaymış. Yani herkes 2 şey aldı ve aldığımız ürünlerin bir tanesi bedavaya gelmiş oldu. Normalde ben bir eyeliner bir de kaş jeli aldım. Bu 10 euro, bu 10 euro. Şu an ikisini toplam 10 euroya almış oldum. Bu benzer indirimler Türkiye'de de oluyor. Black Friday indirimi. Muhtemelen Türkiye Kiko'da da aynı indirim vardır. Bunu ben bitirdim daha önceden. Hatta bugün bu sabah gözüme son kez sürdüm ve çöpe atmıştım. O kadar bitirdim yani. Bu waterproof, aşırı waterproof değil bence. Ama güzel, koyu kahve. Ben siyah bir şey sürmüyorum gözüme. Siyah göz kalemi, siyah eyeliner, siyah maskara sürmüyorum genelde. Çünkü genelde daha her şey açık renk benim yüzümde. Saçım, göz rengim, kaş rengim, ten rengim. O yüzden siyah çok keskin duruyor bence benim yüzümde. Bir tık daha yumuşak durması için genelde açık kahve ya da koyu kahve ürünler kullanıyorum. Bunun fırçası da çok iyi. Direkt kalem eyelinerları hiç sevmiyorum. Tek kullanımlık gibi oluyor yani çok hızlı kuruyor ucu, çok hızlı bitiyor. Kalem eyeliner hiç sevmiyorum. Dip liner formunda olanları da sürmesi daha zor. Bu bence sürmesi en kolay olan şekilde. O yüzden bunu çok sevdim. Kiko'nun muhtemelen bittikçe de alacağım. Ya benim İstemsiz olarak her şeyim Kiko oldu. Bütün makyaj malzemelerim. O da Kiko'yu seviyorum ama inanılmaz bayıldığımdan değil. Dediğim gibi burada sadece Kiko var yani. Elimin altında Kiko var. Online'dan da alamıyorum görüp denemeden. O yüzden hepsini alıyorum. Bir de kaş jeli aldım o yüzden Kiko'dan. Bunu hiç denemedim. Hiçbir yerde öveni de duymadım. Ama kaş jelidir diye aldım yani ne kadar kötü olabilir ki diye. Renksiz kaş jeli. Sadece kaşlarımı sabitliyorum. Herhangi bir kalemle ya da başka bir şeyle boyamıyorum. Çünkü bence bana hiç gitmiyor. Kaşım biraz az. Evet herkes bana diyor ki kaşını boya, kaşını boya. Gerçekten bunu çok sık duyuyorum. Ama boyadığımda diyorlar ki tamam boyama. Yani yakışmıyor bana. Gitmiyor gerçekten bir şekilde. O yüzden sadece sabitliyorum. Bir de arkadaşımıza şöyle bir yüzük aldık. Bir diğer arkadaşımla. Çünkü dedi bize arkadaşımız. Bana yüzük alır mısınız dedi. Alırız tabii neden dedik. Çünkü uzun ve mutlu ilişkisi olan birinden yüzük alırsan manifest gibi senin de olurmuş gibi. Uzun ve mutlu ilişkisi olan birinden yüzük almak gerekliymiş yani. Biz de dedik ki tabii ki de alırız. Çok gözükmüyor ama şöyle yıldızlı gold bir şey aldık. Bunu da şöyle minik bir hediye paketine koyacaktım. Şimdi buna koyayım. Kusura bakmayın böyle çok bayık bayık bakarak konuştum ama gerçekten gözlerim kapanıyor. O kadar yorgunum ki. Saat de geç olduğu için şu anda. O yüzden bu videoyu burada kapatıyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Düşüncelerinizi, tavsiyelerinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.